mutfağa yabancı bir gelinden tarif almak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Bugün Anya'nın mutfağında çok kolay ve çok lezzetli fırında mantı yapacağız. Yufkadan çok kolay hazırlanan, herkesin yapabileceği mantı. Hiç hamur açmayla uğraşmazsınız. Hemen hazırlayıp afiyetle yersiniz. Yapılışına geçebiliriz. Şimdi mantımızın iç harcını hazırlamakla başlayalım. Burada benim 400 gram dana kıymam var. Bunu alıyorum. Üzerine bir tane ince çekilmiş, rondoda çektim soğan, 2 diş irice sarımsak, 1,5 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı da kırmızı toz biber ekledim. Ve bunu karıştırıyorum, iyice yoğuruyorum. İç harcını hazırladım, yoğurdum. Şimdi bir kenara bırakıyorum ve yufkaları ayarlamaya geçiyorum. Ben 3 tane günlük yufka, taze yufka kullanacağım. Siz yine yufka sayısını arttırabilirsiniz. Benim borcam, yani fırın kalıbım böyle küçük boy olacak. Siz büyük boy kullanacaksanız hem yufka sayısını hem kıyma miktarını arttırırsınız. İlk önce fırın kabımı sıvı yağla şöyle her tarafını yağlayacağım ki mantım yapışmasın. Evet, kabımı bir kenara bırakıp şimdi ben yufkaları şöyle tek tek açacağım ve ikiye bölmem gerekiyor. Şu şekilde tam ortadan yufkalarımı ikiye bölüyorum. Evet, ben yufkalarımı böldüm. Şimdi şöyle yarım yufkayı alıyorum. Şu iki kısmını şöyle çok içine olmadan, yani çok fazla olmadan içine katlıyorum. Bu şekilde. Ve bir parça kıyma alıp şu en geniş tarafına şöyle ince bir şekilde yayıyorum. Ve şimdi bunu ince rulo şekline getiriyorum. Yani ne kadar sıkı katlayabilirseniz o kadar iyi olur. Şu şekilde rulo şekline veriyoruz. Evet. Ve şimdi bu rulomuzu şöyle ortalama 2'şer santimetre genişliğinde kesiyoruz. Tepsime aldım ve kesmiş olduğum hamurları şu şekilde birbirine çok yakın bir şekilde diziyorum. Ve şimdi bütün yufkalarım bitene kadar ve bu tepsim böyle dolana kadar bu işlemi devam edeceğim. Evet, bakın bu şekilde bütün yufkamı ben kalıbıma dizdim. Şimdi fırına göndermeden önce de üzerine biraz tereyağı gezdirip ondan sonra fırında ısıtıyorum bu arada 180 derece. Tereyağı sürüp fırına atacağım. Evet, tereyağımı sürdükten sonra da artık fırına gönderiyorum. Ve fırında üstü kızarana kadar fırında kalacak. Biz de bu arada sosumuzu hazırlayalım. Şimdi sosumuzu hazırlamak için de tencereye 2 yemek kaşığı sıvı yağ alıyorum. Ve yağ birazcık ısıtıyorum. Yağ ısındıktan sonra içerisine 1,5 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Ve salçayı kavuracağız böyle kokusu çıkana kadar güzelce kavuruyoruz. Salçam kavrulduktan sonra ben 1 çay kaşığı tuz ekledim. 1,5 çay kaşığı nane, kuru nane. Ve üzerine 1,5 su bardağı sıcak su ekliyorum. Şimdi bu sosumuz kaynayacak. Birkaç dakika kaynattıktan sonra sosumuz hazır olacak. Evet, sosumuz birkaç dakika kaynadı. Artık hazır.
Bir aradan mantılarımızın üzeri de hafiften kızardı. Şimdi bu sosu fırından çıkan mantıların üzerine dökeceğiz. Evet, bakın mantıların hafif üzeri kızardı. Şimdi ben böyle sosu her yerine gelecek şekilde gezdiriyorum. Ve mantıyı tekrardan fırına gönderiyorum. 15 dakika kadar bir de böyle sosla beraber pişecekler. Ondan sonra hazır olacak. Evet, mantımız fırından çıktı. Bakın çok güzel kızardı. Üstündeki sos da çok güzel görünüyor ve gerçekten kolay mı? Kolay, herkes yapabilir. Güzel bir tarif oldu bu. Şimdi ben mantımı servis tabağıma alıyorum ve size son halini göstereceğim. Evet, mantımızın da son hali bu. Bakın ne kadar güzel görünüyor. Gerçekten çok güzel oldu. Çok kolay. Bence siz de deneyin. Akşam yemeklerinizin çok güzel bir yemeği olsun. Davetlerinize bile yapabilirsiniz. Bakın görüntüsü şahane. Çok da lezzetli. Ve herkese afiyet olsun. Evet, mantımızı yaptık. Gördüğünüz gibi ne kadar güzel ve şık bir sunum oldu. Ve lezzetine de inanamazsınız. Gerçekten bildiğimiz mantıyı aratmaz. Ve bu yöntem çok kolay. Benim çok kolayıma gidiyor. Eminim siz de denersiniz, çok seversiniz. Yorumlarınızı bekliyor olacağım. Beğendiğinizi, beğenmediğinizi tarifimi. Ayrıca kanalıma abone olmayı, bildirimleri de açmayı da unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Güle güle.